Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kağıt ipten güzel bir kendinden fiyonklu şapka yapımını paylaşmak istiyorum. Ben kağıt iplik olarak bunu tercih ettim. 250 gram, 260 metre. Önce bir şapkayı göstereyim isterseniz. Bu şekilde güzel bir şapka arkadaşlar. Ben bunu 8 ve 12 yaşında kızlarım için yaptım. Kızlarım öyle çok kilolu değiller. Kafa ölçüleri birbirine yakın. Dolayısıyla ikisine de oldu arkadaşlar şapkamız. Verdiğim ölçülerle siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Tığ olarak ben 3,5 milimetre tığ kullanıyorum. Kartop marka tığ vardı elimde. 3,5 milimetre bunu kullanıyorum. 3 numarada kullanabilirsiniz isterseniz. İplik olarak da dediğim gibi bunu kullanıyorum. Bunu kullandım. 250 gramı 260 metre yaptığım şapka için arkadaşlar. Şundan bir tane bitti. Bir de şunun içinden çok azıcık bir kısmı son şapkanın son kaydırması için kullandım. Bir de fiyonkun bağcığı için kullandım. Onun dışında şapkanın tamamı bir yumakla çıktı. Sadece dediğim gibi son bir sıra kaydırmayı bir de fiyonkun minicik bağcığını bu iple yaptım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi verdiğim ölçü ben 8 yaşında ve 12 yaşında kızlarım için yaptım. Onların kafasında tam oldu, gayet güzel oldu. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Daha büyük kafalar için yapmak isterseniz orta kısımdaki artırmalı bölümü bir sıra artırırsınız. Kenarlarında 1-2 sıra fazla örersiniz. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde, pardon. Biraz geniş tutayım. Şöyle başlayalım. Sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 8 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sık iğne yaptım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğneden sonra sihirli halkamızı kapatalım arkadaşlar. Evet. Şimdi kaydırma tekniğiyle burayı bağlıyoruz arkadaşlar. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda her bir sık iğnenin içerisine ikişer tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu ipi de buradan kaybedelim. 1 2 yani artırma yaparak 16 sık iğneye çıkaracağız. 1 2 1 2 Kağıt iple örmek biraz zor geliyor arkadaşlar. İnternetten araştırdım. Nemli havluyla bir sarın, yumuşatın, o şekilde kullanın diyor ama ben ilk defa kullandığım için cesaret edemedim. Ben dediğim gibi bu ipi tercih ettim ama siz çili olarak satılan kağıt ipliklerden de kullanabilirsiniz. Kalınlık farkı var mıdır bilmiyorum ancak o iplerden kullanabilirsiniz. Evet, her bir ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın şu sihirli halka yaptığımız ipi de içerisinde kaybediyoruz. Şimdi bu sırada toplamda 16 sık iğneye ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizle birleştiriyoruz kaydırmayla ve ikinci sıramız tamam arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramızda arkadaşlar bir tek bir çift örüyoruz. Bir tek bir çift. Bir tek
bir çift. Toplamda 16 24 ilmeğe ulaşacağız. Bir çift, bir tek, bir çift. Sıra başına kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şu bizim ilk ilmeğimizdi. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir üst sıraya zincir çekmeden çıktım arkadaşlar. Şimdi bir tek bir çift yapmıştık. Bu sırada da iki tek bir çift yapıyoruz. Bir, iki tek, bir çift. Bir, iki, bir, iki tek, bir çift. Bir tek, iki tek, bir çift. Bir tek, iki tek, bir çift. Birinci sırada 8 ile başladık. 16, 24 ve burada 32 ilmeğe ulaşmış olacağız arkadaşlar. İki tek bir çift olarak sıra sonuna kadar gelelim. En son bir çiftimizi yaptım. Şimdi başlangıç ilmeğiyle kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Biraz daha sıkı tutayım şurayı. Evet. Dördüncü sırayı tamamladık. Şimdi 5. sıradayız arkadaşlar. Burada da 3 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 tek bir çift. Çift dediğimiz aynı yere iki tane batıyoruz biliyorsunuz. Şimdi 1 2 3 tek bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 40 ilmeğe ulaşmış olalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. 3 tek bir çift örerek şimdi başlangıç ilmeğiyle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bu sırada arkadaşlar 1 2 3 4 5. sırada 40 ilmek, 6. sırada da herhangi bir artırma yapmıyorum. Her birine tek batarak toplamda 40 ilmeği devam ettiriyorum 6. sırada. Hep tek batalım arkadaşlar. 6. sırayı da yine 40 ilmekle tamamlayalım. 7. sırada devam edelim artırmalarımıza. 6. sıramızda da herhangi bir artırma yapmadan sıra sonuna geldim arkadaşlar. Toplamda 40 ilmeğimiz var. Şimdi başlangıç ilmeğiyle birleştiriyorum. Evet. Burayı düz yapmadan önce en son 3 tek bir çift yapmıştık arkadaşlar. Şimdi 4 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 tek bir çift. 40 ilmekte 48 ilmeğe çıkacak burada arkadaşlar. 1 2 3 4 tek bir çift. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayın arkadaşlar. Evet, en son bir çift yaptık ve bu sıramızda bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu artırmalar hep aynı yere denk geliyor. İz olmasın diyorum. En son ne yaptık? 1 2 3 4 tek bir çift yaptık. Şimdi çift ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi bir çift yapıyorum. Yani bir artırma, bir artırma yaptım. Şimdi 5 tane tek. 1 2 3 4 5 tek ördüm. Şimdi
bir artırma örüyorum. 1 2 5 tek 1 2 3 4 5 tek bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde 5 tek bir çift örelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. 5 tekle bitirdik arkadaşlar. Başlangıç ilmeğimizi kaydırma tekniğiyle birleştirelim. Şimdi 6 tek bir çift örelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 tek bir çift. Alt tek bir çift. 1 2 3 4 5 6 tek bir çift. Sıra sonuna kadar böyle ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Şimdi burada arkadaşlar bir çift yapalım. 1 2 az önce 6 tek örmüştük. Şimdi 7 tane tek örelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tek ördük. Bir çift. 7 tane tek bir çift, 7 tek bir çift örerek sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. En son nerede kaldık? 1 2 3 4 5 6 7 tek ile bitirdik. Çünkü çiftle başlamıştık. Tek ile bitirdik. Sıra sonuna geldik, bağladık. Şimdi toplamda bakalım kaç sıra ördük arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. sırada sayın arkadaşlar, sizde 72 ilmeğe ulaşmış olmamız gerekiyor. 11. sırada da yine herhangi bir artırma yapmıyoruz. 72 ilmekle 11. sırayı tamamlıyoruz. Hep tek örüyoruz arkadaşlar. Ben şapkamızın tepe kısmını 13 sırada bitirmiş olacağım. Sizin eğer ipiniz daha ince ise, daha ince olanları vardır herhalde, daha ince ise siz bir sıra daha fazla artırma yaparsınız. Benim dediğim gibi 8 ve 12 yaşında kızlarım için bu verdiğim ölçü oldukça uygun oldu. Dediğim gibi ipiniz eğer ince ise siz bir sıra daha fazla artırma yapın. Yani 14 sırada bitirin. Ben tepe kısmını 13 sırada bitireceğim. Şu anda 11. sıradayım ve hepsini tek örüyorum. Sıra sonuna kadar hepsini tek örün artırmadan. Sonraki sırada tekrar devam edelim. Hiç artırma yapmadan sıra sonuna kadar geldim. Şimdi başlangıç ilmeği ile birleştirdim. Yeni sıramızda, yani 12. sıramızda arkadaşlar 8 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek bir çift, 8 tek bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Yeni sıramızda tekrardan görüşelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Yine kaydırma tekniğiyle
birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu benim için son sıra olacak. Toplamda ben dediğim gibi 13 sırada bitireceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve bu son sıram. 2 tek örelim. Bir, 2 sık iğne ördük. Bir artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar sadece bu başta 2 tek yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 9 tek bir çift, 9 tek bir çift olarak ilerleyelim ve sıramızı bitirelim. Bu 13. sıramız. 13. sıradan sonra arkadaşlar toplamda 16 sıra öreceğiz. Bakın şurası. Şu an biz şu kısmı yaptık. 13. sırada bitirdik. Daha büyük başlar için arkadaşlar siz 14. sırayı da yapın. Orada da 10 tek bir çift olarak artırma yapın. Toplamda 96 ilmeğe ulaşın. Ben 88 ilmeğe ulaşacağım. Sonra da 16 sıra burayı örelim arkadaşlar. Hiçbir artırma yapmayalım. Düz 16 sıra artırmadan örelim. Sonrasında beraber devam ederiz. Bu sırada 9 tek bir çift, 9 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar ilerleyin. Sonrasında hep tek batarak toplamda 16 sıra örün. Bakalım çift yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tek ördük. Bir çift. Sıra sonuna kadar 9 tek bir çift ilerleyin. Sıra sonunda bağlayın. 16 sıra örün. 16 sıra sonra birlikte görüşelim arkadaşlar. Size söylediğim gibi arkadaşlar toplamda 16 sıra ördüm. Şurada 13 sıra örmüştüm. 13 sıradan sonra şu başlangıç yerinde bir üst sıraya çıkarken direkt geçiyorduk ya buradayken. Burada bir zincir çekip sonra üst sıraya geçmeye başladım arkadaşlar. Sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sıra tepe noktası. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Toplamda 16 sıra ördüm. Bakın benim ipim kalın bir ip. Yani daha önce zaten gösterdim. 250 gramı 260 metre. Benim ipim biraz kalın bir ip olduğu için bu sayılar bana yeterli geldi. Şayet sizin ipiniz hani metrajına bakın, gram ve metre arasındaki fark benimkisi gibi ise aynı ölçüde yapabilirsiniz. Ama gramı aynı olup metresi daha uzun ise ipiniz daha incedir. O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Artırma kısmını ben 13 sırada bitirdim. Siz 14. sırada daha 10 tek bir çift şeklinde bir sıra daha artırın. Şu uzatma kısmını da 2 sıra daha fazla yapın arkadaşlar. Bu benim ipim kalın olduğu için ayarladığım ölçüdür. Daha büyük kafalar için yapıyorsanız da artırma kısmında bir sıra daha fazla, yani 13'te bitirdim. Hani ipiniz inceyse 14 için çocuklara, 15 sırada da yetişkinlere tamamlayabilirsiniz. Şuradaki uzatmayı da bir 2 sıra 3 sıra fazla yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir zincir çektim. 16 sıra ördükten sonra 3 tek örüyorum. Pardon. 1 2 3 tek ördüm. Bir artırma yapıyorum. 1 2. Yine 3 tek örüyorum. 1 2 3 tek ördüm. Bir çift. Bu sırada arkadaşlar 3 tek bir çift, 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar tamamlayın. Sıra sonunda artık kendinden fiyon kısmını öreceğiz inşallah. 1 2 3 tek ördüm. Bakın 1 2 3 tek bir çift, 1 2 3 tek bir çift, 1 2 3 tek bir çift. Sıra sonuna kadar böyle yapın. Yeni sıramızda görüşelim arkadaşlar. 3 tek bir çift yaparak sıra sonuna geldik. En son çift olarak yaptım. Şimdi başlangıç ilmeğiyle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekmiyorum. Gerçi normalde sıra başına geçerken bir zincir çekiyordum. Şimdi arkadaşlar fiyonk bölümünü yapacağız. Fiyonk bölümü içinde 56 tane zincir çekiyorum. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 51 52 53 54 55 56 zincir çektim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi burası bizim fiyon kısmımız olacak. 56 zincir çekip hemen yandaki ilmeğe batarak sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi her bir ilmeğin üzerine bir tane olacak şekilde sık iğnemizi örüyorum. Sıra sonuna kadar öreceğiz arkadaşlar. Bu arada bu sıramızda kalan ipimizi göstereyim size. Bu kadar ipimiz kaldı arkadaşlar. Muhtemelen çok azıcık bir eksiğimiz kalacak. Dediğim gibi ilk şapka örerken o şekilde eksiğimiz kaldı. Şimdi şu sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Zincirle birleştirip sonra zincirin üstünden devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra başında tekrardan görüşürüz. Siz her bir ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yaparak bu sıramızı tamamlayın. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şöyle başlangıç ilmeğiyle kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi zincirin üzerinden her bir zincirin üzerine bir tane. 3 aslında her bir zincirin üzerine bir değil arkadaşlar. Şöyle ki normal artırma yapmadığımız yerlerde bir tane şöyle 1 2 3 4 sık iğne yaptık. Şimdi bir tane artırma yapıyoruz. 1 2 yine 4 tek batıyoruz. 1 2 3 4 tek yaptık. Bir çift. 1 2 4 tek. 1 2 3 4 tek. 1 2 3 4 tek. Bir çift. Zincirin sonuna doğru yaklaştık. 2 3 4 tek. Son zincirimize bir çift yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 bir çift yaptık. Şimdi ilmeklerimizin üzerinden devam ediyoruz. 4 tek bir çift olarak 1 2 3 4 tek bir çift. Bir 2 3 4 tek bir çift. Bu şekilde şu zincirin başına kadar, yani şu ilmek başına kadar tamamlayın arkadaşlar. Bakın fiyonk yerimiz de bu şekilde 4 tek bir çift olarak örün arkadaşlar. Sıra sonunda tekrardan beraber devam edelim. Bakın burası fiyonk olacak. Dört tek bir çift örerek sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonunda 4 tekten geldi. Şimdi
ilk sık iğnemize kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu sıradan sonra arkadaşlar 3 sıra boyunca herhangi bir artırma yapmıyoruz. 3 sıra hep tek batarak ilerliyoruz arkadaşlar. Böyle her bir ilmeğe bir tane sık iğne. Birer sık iğne yapa yapa ilerleyelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Toplamda 3 sıra boyunca hiçbir artırma yapmadan her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak ilerleyelim arkadaşlar. Sonraki sırada yani 3 sıra artırmasız devam ettikten sonra tekrar beraber devam edelim. Söylediğim gibi arkadaşlar, bakın şuradan sayayım, göstereyim. Şu zincirin üzerine ilk sırada 4 tek bir çift yaparak artırma yapmıştık. Sonrasında 1 2 3 sıra hiç artırma yapmadan örün demiştim. Burası fiyonk olan kısım, dediğim gibi bu şekilde ördüm arkadaşlar. Şimdi bir artırma yapıyoruz. Bir zincir, bakın bağladım. Bir zincir çekip yukarı çıktım. Bir artırma yapıyorum. 1 2, aynı yere 2 tane battım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Yine bir artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Bir de artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Bir tane de artırma yaptım. Şimdi arkadaşlar ta şu başa gelinceye kadar 5 sık iğne bir artırma, 5 sık iğne bir artırma olarak yapalım. Sıra başına gelip bağlayalım. Sonrasında herhangi bir artırma yapmadan 5 sıra daha örelim arkadaşlar. Bakın 5 sık iğne bir artırmayı sıra boyunca en başa gelinceye kadar devam ettirelim. Sonrasında da her seferinde bir zincir çekip üste çıkarak toplamda 5 sıra artırma yapmadan sık iğne örelim. Sonrasında beraber devam ederiz. Yine bakın ipimi de göstereyim, bu arada bu kadar kaldı ipimde. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bu sırayı tamamlıyorum. Sonrasında 5 sıra daha örüyorum. Sonrasında beraber görüşelim. Arkadaşlar size söylediğim gibi 5 sıra daha sık iğne ördüm. Ne yaptık arkadaşlar şimdi? Şu fiyon kısmında 56 zincir çekmiştik. Sonra 4 tek bir çift batarak bir sıra ördük. Ondan sonra 3 sıra hiçbir artırma yapmadan ördük. Oldu 4 sıra, bakın. Bir sıra 5 tek bir çift ördük. Sonrasında 1 2 3 4 5 sırada hiçbir artırma yapmadan ördük. Toplamda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra örmüş olduk. Burası bizim öndeki piyon kısmımız. Bakın diğer yerler böyle. İster bu şekilde kullanırsınız, ister bu şekilde. Ben şimdi bakın şu fiyonku az sonra kaydırmadan sonra bu şekli vereceğiz. Öndeki bağcığını yapacağız ve buraya monte edeceğiz. Bu şekilde şapkamız olacak. Şu anda son sıraya başlıyorum arkadaşlar. Son sıra dediğimiz şu ki, şuraya tekrar kaydırma yapmış olayım. Şimdi son sıra olarak arkadaşlar herhangi bir başka kenar oyası yapmak yerine kaydırma yapmayı tercih ediyorum. O yüzden bakın tığımın önüne ip almıyorum.
bu şekilde ilmeklerin tepesinden ipimizi kaydırıyorum. Sıra başına kadar bu kaydırmayı yapalım arkadaşlar. Sonrasında ön kısmı için fiyonk bağlama şeritini yapacağız ve fiyonkumuzu dikerek tamamlamış olacağız. Bu şekilde kaydırma yapalım. Bu arada arkadaşlar size ipimi göstereyim. Bakın, ben diğer şapkayı yaparken son kaydırma, bir de şu kadarcık kısmı, son sıranın bu kadarcık bir kısmını, bir de kaydırmayı yeni yumağa geçmiştim. Dolayısıyla kullanılmış yumaktı. O yumak bitti. Şu son sıramda yeni bir yumağa geçtim. Bakın, yeni bir yumağa ne zaman geçtim? Şu son sırada geçtim. Dediğim gibi eğer aynı metrajda ip kullanırsanız 250 gramdan çok azıcık fazlası gidiyor. Ama eğer çile iplerden kullanıyorsanız, sanırım onlar daha ince ip kullanacağınız için bu kadar çok ip gitmeyebilir. 250 gramdan daha az gidebilir. 200 gram gidebilir. Siz ona göre elinizin ayarını yapın. Şimdi bu sırayı kaydırma yaparak tamamlayın. Kaydırmanın sonunda birlikte fiyonkumuzun bağcığını yapalım ve fiyonkumuzu şapkamıza dikelim. Kaydırmamızı yaptım. Sıra sonuna geldim. Şimdi son bir ilmek kala tığımı çıkarıyorum ilmekten. Son ilmeğin içerisinden tersten geçiriyorum. İlmeğimizi alıyorum ve arkaya geçirdim. Bir zincir çektim ve ipimizi kırdım. Şimdi ipi arkadan kaybedelim arkadaşlar, ilmekten içerisinden geçirerek. Bu şekilde ilmeklerin içerisinden geçirerek ipimizi kaybediyoruz. Devamını ben yaparım. Şapkamız tamam arkadaşlar. Şimdi şu öndeki fiyonk için ne yapıyoruz? Şunu alayım kenara. Toplamda 11 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekiyorum ve ikinci zincirden başlayarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. 10 sık iğneyi sıra başına kadar gidiyoruz. Sıra sonuna geldim. Şimdi sıra sonundan şu yan tarafa da 2 tane sık iğne yapacağım. 1 2 bu şekilde
bağcığımızı yaptık arkadaşlar. Bir zincir çekelim ve ipimizi kıralım. Şimdi bu ipi de kaybederiz içinde. Yeni ipliğimizi alalım ve fiyonkumuzu dikelim. Şimdi arkadaşlar bağcığımı da yaptım. Polyester ipliğimi de iğneme taktım. Bakın şurayı şöyle eşit tutuyorum. Şu şekilde orta noktasını buldum. Böyle kıvırıyorum ve tam orta noktadan kıvırıyorum. Bu bağcığımı bu şekilde tutuyorum ve arkadan dikiyorum bunu. Burası zaten bayağı içeride kalacak. Şöyle güzelce sağlamlaştıralım. Elinizde birebir aynı rengi varsa daha iyi olur tabii ki. Ama arkada kalacak. Zaten çok da görünmeyecek. Bu şekilde sağlamlaştırın. Evet. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bunu şu şekilde getirin. Şuraya. Bakın böyle. Şu şekilde dikelim. Şu şekilde tuttum arkadaşlar. Şöyle bunu sağlamca buraya dikelim. Ben video çekim alanında çok rahatlıkla yapamıyorum. Telefon çok tepede duruyor. Tam dikiş alanımın üzerinde duruyor. Siz bunu güzelce buraya dikin arkadaşlar. Sonra diğer taraflarda da bir iki sabitleme yapacağız. Beraber yapalım. Dikiş işlemini de tamamladım arkadaşlar. Sağlam bir şekilde bakın. Arkada da çok fazla izle bırakmadan güzelce dikiş işlemimiz tamamdır. Siz isterseniz şöyle şu iki taraftan yine sağlamlaştırabilirsiniz. Sıklaştırmak isterseniz şöyle direkt yapıştırarak dikebilirsiniz. Ben şöyle şurası kabarık dursun istiyorum. Bu şekilde diğer şapkamızı da getireyim. Böyle bu şekilde şapkalarımız hazır arkadaşlar. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Kızlarımın kafasında giyilmiş olarak da göreceksiniz. Evet arkadaşlar, aynı ölçüde yaptığım şapkayı işte küçük kızım 8 yaşında, onun kafasında görüyorsunuz. Bu şu an sizinle birlikte ördüğüm. Bu da daha önce aynı ölçülerde ördüğüm şapkadır. Bu şekilde bir görüntüsü var arkadaşlar. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle destek olmayı unutmayın. Kolay gelsin.